Merhaba, ben Selin. Sesim geliyor mu? Ses deneme. Sesim geliyor mu? Şu andaki yerimiz Ginza ama Togashi Ginza. Fazla turistin olmadığı bilgileri vereceğim. Hemen konumun yanına gideyim bekletmeden. Merhabalar, merhabalar. Selam. Merhabalar. Merhaba. Selin nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür. Uzun zaman oldu. Teşekkür ederim Değil mi? valla. Uzun Evet, zaman uzun zaman oldu. Evet, ederiz. kanalımızın düzenli konuklarından Selin Merhabalar. Tokyo. Onu Selin belirteyim. Tokyo. İlk kez izleyenler de olacak. Soyadı Doğru. Tokyo. Soyadım Tokyo gerçekten. Tokyo'da yaşayan bir Tokyo'yum. E-Devlet'te de Tokyo yazıyor. E-Devlet'te de Tokyo'yum. Togashi Ginza diye bir yerdeyiz. İlk defa geliyorum. İlk defa geliyorsun zaten dur onu söyleyeceğim. Bizim kanal biraz pataküte olduğu için, organik bir kanal olduğu için anlatacağım. Senin kayboldu. Kayboldum. Bir baktım mesaj yazıyor. Tabii 10 senedir buradasın. 10 sene oldu. 11 oldu hatta. 11 mi Evet. oldu? Bak 11 maşallah. oldu. 11 senedir Selim burada karıştırdı ama Panikledim. normal. İlk kez gelmiş bu bölgeye. Zaten Shinjuku'dan aşağı yukarı böyle bir 10 kilometre haritaya bakarsanız yarım saat uzaklıkta. Merkezden uzaktayız. Shinagawa'nın bir mahallesi diye geçiyor. Şöyle dümdüz bir cadde Selim. 1,3 kilometre. 1,3. Bayağı istasyonda böyle yazmışlar. Bayağı gidiyor çünkü bir yerden sonra dükkanlar bitiyor. Devam ediyor. Dümdüz bir cadde. Onseninden tut da oteline, ikinci el mağazasından yeme içmeye kadar bayağı bir şey var Onsen etrafta. falan da var. Evet. İstiyorsan Nerede acaba? bir girip, gerçi ben girmem. Vazgeçtim. Bunların onseninde Sendai'de 30 çıplak Japon'u gördüğüm an aklıma geliyor da tövbeliyim ben. Deneyimlemek istemiyor musun? 4 senedir tövbeliyim. Çıplak adam görmek istemiyorum artık. Ama burada giriyorlar. Utanma, çekilme yok. Kızlarında, kadınlarında da aynı bir durum var. Sen giriyor musun? Giriyorum. Giriyorsun. Ben yani bilmem, kadınlarda daha farklıdır. Yabancılar da giriyor. Enteresan bir şekilde benim çevremde de giren var. Ona değiniriz. Ufak ufak yürüyelim senin. Senin iş hayatı nasıl gidiyor? Benim iş hayatımda gene dalgalanmalar her videoda. Evet, Selin'in iş hayatı valla tam bir savaş halinde Selin. Gerçekten öyle. Zeynep yani iş hayatında. Son çalıştığım turizm medya firması vardı bir tane. Ben şimdi orayı bırakıyorum. Yeni bir şirkete geçiyorum. Aslında bir önceki şirketimden yeni bir teklif geldi. Bize dönmez misin diye. Ben şimdi onlara geri dönüyorum. Bize geri gel dediler. Ben de tamam dedim. Ne güzel. Pozisyonun vesaire oralarda daha güzeldir. Evet, anlaşma yaptım. Önce koşulları duymak istedim. Hem fiyatı hem pozisyonum daha iyi olacaksa dönerim dedim. Onlar da tamam dedi. Ben de iyi tamam o zaman dedim. Dur, kameraya alışamadım senin. Bir anda Sana mı döndü? bir anda bana döndü. Dur. Ben çekmek istemiyorum bu kızı. Bir de bak sürekli seni takip ediyor. Evet, Bir özellik var. Ekrana 2 kere bak bir saniye dur. Bak git sağa sola. Aa gerçekten çok. Stalker gibi. Bu Stalker Takashi gibi. Stalker bu. Selin birinci elden tecrübe ediyor. Aslında ana dili gibi İngilizce, Japonca konuşup da bu kadar stresli bir hayat Zor ya. Japonya'da zor. Risk almak istiyorsan iş hayatında, şirketine de öyle büyük projeler yaptıracaksan stresli ya. Hediyemi vereyim şöyle. Çok teşekkür Selin. ederim. Her seferinde Afiyet. gerçekten Afiyet beni çok bal mahcup ediyorsun. şeker olsun. Department Store'dan aldım. Bence hoşunuza gider. Senin aldığın hediyeleri ben bir günde yiyip Biliyorsunuz vallahi yiyin. Çok lezzetli gerçekten. Güzel güzel. Spoiler vermeyeyim. Yiyince Öyle mi? teşekkür edersin bana. Peki tamam, çok kesene bereketli. Bir sonraki videoya gelmen için böyle güzel şeyler veriyorum ki. Yok estağfurullah canım, gelirim her zaman. Ya bu kameraya alışana kadar da. Buradan Kalantor abime kameraya hediye ettiği için selam ediyorum. Abiden de sürekli Kalantor diye şey yapmam biraz enteresan olacak. Ha, iş hayatına geri dönelim. Ve arada böyle gidiyor bende. Bazen bazı hikayeler yok bende Selin. Böyle kopuyorum bir an. Kafada çok şey olduğu için. Bir sürü şey olunca. Selin bak kamera kapalıyken yok şey dedin. Ne dedin bana? Senin de böyle bir kafan dolu molu dedi. Evet, yüzümden Böyle öyle anlaşıldı. böyle bakınca hani şöyle dursam insanlar elimi açsam bayağı günde 10-20 bin yen toplarım ha. Acırlar yani bana. Yüzün böyle çünkü böyle yani gözünün önünden bir sürü şeyler geçiyor gibi görünüyordu da. Öyle öyle. Ben de çocuklukta falan da böyleydim. Mesela ağaca çıkardım böyle kiraz miraz almaya. Hep düşünürdüm. Ulan bu kirazı alacağım, eve götüreceğim. Annem reçel yapacak, onu yiyeceğim, ekmek, kaymak derken hep böyle şeyler Kafan var dolu bak. demek. Çok düşünmemek lazım. Arkada bir tavşan tapınağı var. Seni oraya götüreceğim. Tavşan. Shinto tapınağı. O ne? Ana. Ay Star Wars falan da var. Bu küçük detaylara ben- baksana. Ben de çekeceğim. Çek tabii. Çekeceğim. Star Wars şeyde, katedralde. Seni biraz kendi başına bırakayım. Aman çok tatlı ya. Kanalımıza konuk olanları böyle kendi başına arada videoda bırakıp eğlenmelerini sağlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Her şeyden konuşacağımız bir video olacak senin. öyle olsun. Hem senin Japonya yaşamın 11 sene oldu. Çok yani Çok uzun oldu. Tabii ki Çok ben uzun de oldu. bazen mesela dile Türk kolay. arkadaşlarım ya da beni görenler şaşırabiliyorlar bazen benim tavrıma, hayatıma. Ama tabii ki değiştim. Yani asimile oldum demek istemiyorum ama buralı gibi oldum tabii ki. sen tamamıyla buraya alışmışsın artık. Evet değil evet. mi?
buralı gibi. Şey soruyorlar mesela, senden beni bulanlar oluyor. Diyorlar ki hani sen Japonya'yı niye tanıtmıyorsun ya da Japonya'ya dair niye bilgi vermiyorsun diyorlar. Öyle hissetmiyorum mesela ben kendimi. Çünkü şey gibi geliyor. Diyelim sen Türkiye'de yaşasaydın, mesela gittiğin kebapçıyı arkadaşlar bugün kebapçıdayım diye tanıtmazdın ya. Hani sana çok her gün gittiğin bir yer gibi gelirdi ya. Öyle bir his. Anlatabiliyor muyum? Anlattım. Kebapçıdan örnek vererek şu anda bütün Türkiye'yi stereotip. avucunun içine aldın. Dünyanın bir ucunda yaşayan Türkler tabii az olduğu için buralarda çok hakimsin konuya, sürekli işinden dolayı da dışarıda geziyorsun değil mi? Bildiğim Evet, kadarıyla. geziyorum. Paylaşım yapsan, gerçi Instagram'da ne zaman görsem dans ediyorsun ama biraz hobi yeri gibi Kral senin. TV gibi. Kral TV hakimsin. Hani müzik kanalı gibi böyle tamamen kanalı. eğlence için. Eskiden rockçı mıydın? Bir şey diyordun bana. Aa, heavy metalci. Hiç göstermiyorsun. Hiç. Dışarıdan bakıldığında senin o Instagram'daki o dans şeyini izin verirsen koyabilir miyim şu sola tabii köşeye? ki. Senin şurada bir yerde dans ederken bayağı güzel dans ediyorsun. Haftada en az 3 kere gidiyorum. Bir kere solo dersim var, bir kere grup dersim var, bir kere de kendi bireysel provam var. Çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Sen Bir de- sahneye falan da çıkıyorsun ama. Evet, hocaya bağlı. Hoca çıkartırsa, davet ederse hem bazen grup dans olarak, bazen solo dans olarak çıkıyorum. Ama şöyle biliyorum ben, hani çok hala oryantal böyle biraz bizde şey bir dans Farklı yani. mı Seveni algılanıyor? sevmeyeni var. Çok çalışıyorum ya ben. Benim iş hayatım çok stresli. Ve eğer ben böyle kendimi adayacağım bir hobim de olmasaydı gerçekten Kafayı yerdim. patlardım herhalde. Evet. Keşke ben size gösterebilsem. Benim hocam nasıl bir kadın biliyor musun? Hani Dans John hocası. Lennon'ın sevgilisi vardı ya. Allah. Ono muydu? John Lennon'ın Ono Yoko sevgilisi. muydu? Aynen öyle bir kadın. Kim o? Çok spiritüel. O intihar etmedi mi ya? Farklı biri miydi? Yok o öldürüldü John Lennon da hani bir tane Karısı. sevgilisi vardı Japon. Uzun saçlı çok garip. Aynısı. Çok spiritüel böyle doğaüstü şeylere inanan, hani meditasyon yapan. Oryantali de o meditasyon birleştiriyor. Bize Güzel. meditasyon yaptırıyor danstan önce. Bana çok iyi geliyor o yüzden. Güzel. Kafanı dağıtıyorsun. Kafamı dağıtıyorum. Zaten Japonya'da olup da böyle bir hobin olmaması imkansız bir şey. Evet. Etrafındaki büyük ihtimal senin de vardır. Herkesin bir hobisi var. Herkes İrili ufaklı. çok normal. Türkiye'de nasıl bir lüks değil mi bu? Her şeye kolayca bir ulaşım var. İkinci el bir Bukov mağazasına git mesela. Etrafta adam kayak yapacak malzemesi var. Gitar çalacak malzemesi var. Spor malzemeleri, beyzbol bir hayli fazla. Ben eşimin piyano çaldığını, kara kalem böyle bildiğin çizim yaptığını birkaç sene önce öğrendim. Bir de övünmüyorlar da fazla. Aa Evet, biz sanki- şöyleyiz böyleyiz Çünkü diye. herkes yapıyor ya, herkesin bir hobisi var ya. O çok enteresan. Bana da gerçekten ilk geldiğimde şöyleydi çünkü ben Türkiye'de sağ olsun ailem çok uğraşmıştı. Eğitim İnsan alabilmek olayım için. diye. Eğitim alabilmek için. Yani kurslara gittim, yüzmelere gittim, İngilizce bilmem ne. Buraya bir geliyorsun. Zaten hani sıradan bir Japonla aynı seviyede oluyorsun. Üstüne geçmek için daha da çok çabalaman gerekiyor. Eğer böyle bir şeyler yapmak istiyorsan, kendini ispatlamak Sende var ama genel olarak böyle kendimi geliştireyim, farklı şeyler deneyim, öyle Var bir ama karakter var, güçlü biraz duruş hani var. özendim. Yani keşke Türkiye'de de böyle herkes lisede kulüpler var mesela ciddi yapılsa, herkes bir spor yapsa, bu çok normal karşılansa bizde de ne güzel olur. Özendim dedin ya, bende o üzüntü olarak Ha. geçti. O kadar ulaşım var ki yani gidiyorlar Evet. 10 dolara 20 dolara küçük çocuk bisiklet alıyor, işte beyzbol şeyini alıyor, gidiyor arka mahallede top oynuyor Oynuyor. vesaire. A'dan Z'ye her şeye bir ulaşım vardı. Kesinlikle. Ulan dedim bu bizim neden Malatya'da yok, Kars'ta yok. Değil mi? Biraz sistemle alakalı, alakası biraz var. eğitimle alakalı. O eğitimin Evet. işte kimlerin tarafından yönetildiği vesaire derken Var. aslında Biraz karışık işler. böyle birkaç senede olacak bir şey değil. Değil. Tabii ki Tamam. değil. Hiç değil. Ama şu anda başlanılsa minimum 50-60 sene. Kesinlikle. 2 jenerasyonu Uzun- falan Uzun dönem yatırım. aradan çıkarabilmemiz lazım. Tavuk yer misin? Ona bakıyordum ben. Selim Ben bugün- çok severim. Vallahi mi? Vallahi severim. Ya bu tarz sokak ama bunlar niye bu kadar küçük ya? Japon işi bunlar. Sokak lezzetleri burada inanılmaz bir seviyede. Ben size buranın ufak ufak tarihini de anlatacağım. Ne yiyeceğim? Momo. Momo galiba bu tavuğun daha yumuşak tarafı oluyor diye biliyorum. Çünkü diğer mesela hani kava şey var, derisi var bazıları daha Bayağı sert. çeşidi var. Momo hitotsu. Düz tavuk. Ameto da hitotsu onegaishimasu. Isıtıyor mu abi? Nasıl kameramanlık? Kamera çok Güzel. küçük değil mi? Çok küçük ama çekiyor muyum acaba doğru diye Kameraya bak, Arkadaşlar- ekrana bakıyorsundur diye düşünüyorum. bakıyorum. Bak, Tavukları çekeyim mi? yan Thank tarafa you. da seni koyayım. Görüntü böyle selini. Çekeyim mi? Yakitori diyorlar değil mi bunlar? Cızbız. Yakitori. Ben cızbız diyorum.
Suika değil desu. Bu tam bir şey, izakaya. Meyhane mi? Şu, abi koyayım. Şunlar var ya, bunlar hayat kurtarıyor. Şu suikalar. Buralara kadar gelirseniz welcome suika da var. Herhangi bir depozitosu yok. İçerisine para atıyorsunuz. Böyle yerlerde, kafede, restoranda, trende, metroda, otobüste her yerde geçiyor. Aklınızda olsun. Bu suikaların yanlış bilmiyorsam bir 10 sene geçerliliği var. 5 sene mi, 10 sene mi? Buranın çıkış hikayesi Büyük Kanto depremini duymuşsundur. 1923, bayağı yüz binlerce kişinin öldüğü bir deprem. Ginza o zamanlar popülerdi. Ginza'dan buraya insanlar gelmiş. Ta o zamandan itibaren Togoshi, Ginza ufak ufak kaymış, tüccarlar vesaire, halk bu tarafa doğru kaymış. Aslında 100 senelik bir yer burası. Bayağı tarihi, eski. Evet, anlatıyorum abi. Merci beaucoup. Verişi bakı. Beni Suriyeliden tut da Fransız'ı, Alman'ı, Arap'ına her şeyine benzetiyorlar. Fransız oldum şu anda. Evet. Çok bana bu şapkamdan dolayı İspanyolca konuşan da var. Hakikaten şöyle bir bakınca Palo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bir ara ben öğrenmeye çalıştım İspanyolca, Fransızca, defter mefter tutuyordum. Çok hoşuma gidiyordu değil. Yani böyle abajur falan demeyi. Abajur mu? Fransızca nedir? Indila falan vardı. Onun şarkısına çok takmıştım. Böyle sözlerini ezberlemiştim. Evde durup böyle ayna karşısında böyle söylüyor muydun? biraz utanıyorum şu anda. Turizmde de çalıştın ya, geliyordur yabancı müşteri. Ben işte sebebi oydu. İspanyol. Onlar yüzündendi. Dünyanın her yerinden insan geliyor. Tabii Fransızı, Almanı, İspanyolu vesaire. Enteresan bir ilgi oluştu bende. İspanyollarla böyle İspanyolca konuşmaya çalışıyorum. Fransızlarla böyle ufak ufak kelimeler. Onlar defterim vardı. Defterime bir şeyler yazıyor. Bende o kırılma noktası o indila. Aynanın karşısına gelip böyle aylarca o modifon, la dans. Evde böyle oynadığım çok olmuştu. 10 sene önce filan. Şimdi yap desen ancak para vermeniz lazım. Yani. Kendimi bozamıyorum. Abi vereceğim mi bugün? Bunlar buz gibiydi herhalde bu kadar şey olduğuna göre. $1. Güzel. Böyle bir tadımlık. Başlayalım abi. Arigato gozaimashita. Çok güzel koktu. Şöyle sana da şu köşeye geçebilirsin. Tamam. Biliyorsun Japonya'da çöp kutusu bulmak zordur. O yüzden yediğimiz yere atacağız. Tamam. Japonya sokak lezzetleri adı altında bir deneme yap bakalım. Abi benimki hangisiydi karıştırdım. Benimki top olan. Top olan. Top gibi meatball. Aman yağlıdır. Biraz soya soslu. Tamam. Güzelmiş. Bayağı sosa bulamış ama. Bunların böyle katı bir soya sosları oluyor. Bir de böyle pişiriyor ya. Üzerine bir daha kömür gibi o maşallah. Biraz çekebilir miyim abi? İyi deska. Şöyle Selin yerken. Oh. Demirin üzerinde artık kömür olmuş o. Orada yapıyor. Japonya'nın sokak lezzetlerinden. Porsiyonlar küçük. Öyle ayaküstü yiyorsun. İçkinle beraber sohbet, muhabbet. Ne orada közde yaptı ya. Bir köz tadı var. Sokağı kapattılar Selin. Burada Aa. 3 ile 6 arası sokağı kapatıyorlar. Araba geçme araba yasak. onun için. Tabii. Akşam da belli bir saatte kapatıyorlar. Bak şu anda çocuklar gelip gidiyor ya. O da çok enteresan. Genelden şaşırıyor. Böyle genelde bunlar çok az paraya çalışan, gönüllü olan insanlar. Okuldan çıktılar mı çocuklar ellerinde bayrakla güvenli bir şekilde trafikte oradan oraya geçmelerini sağlıyorlar. Güzeldi. Güzel miydi? Afiyet olsun. O şeyden zımbırtıdan aşağı yukarı oynatabilirsin. Zımbırtı neresi? Zımbırtı. Şöyle 2 kere bas. Ortaya 2 kere bas. Bir kere. İlk kere bastığında o netliyor, ortaya alıyor. Şimdi bu köfte topu. Bayağı tuzlu. Tuzlu değil mi? Güzel. Kendime çevirdim. Kendine mi çevirdin? O bana da oluyor. 3 kere basınca dönüyor Selim. 3 kere. Tam köfte yerken. Yalnız güzel ha. Sana bir söyleyeyim bu içkiyle, sakeyle, birayla Güzel çok iyi olur, gider. değil mi? Hele bir de kış ayında şuraya geleceksin. Oo, arkadaşınla, eşinle, dostunla sohbet muhabbet ede. Sen ama Hokkaido'da da çok güzel sokak lezzetleri yemişsindir. Özellikle denk getirdim. Japon en büyük yemek festivaline katıldım. O videoyu da şey yapın arkadaşlar. Tam şu baktığım yere videoyu koyacağım, görüntü kapağına. Bir yere git. $1 ya. $1 bir balık yedim, bir somon yedim. Böyle şey oldu. Aydınlandım. Bir gözümde farklı bir şeyler canlandı. Deniz ürünleri çok güzel. Tabii imkanın olursa gidersen bak Kushiro. Japonya'da yediğim en lezzetli balık. Hal var orada. Kushiro diye bir yer. Hatta bunu atayım. İnanılmaz bir yer. Hokkaido'ya gitmen lazım Selim. Araba kiralayacağım böyle. Tık tık sağını solunu gezeceğim. Ben 2 hafta JR Pass almıştım orada trenle gezeceğim için. Dedim ki ben galiba her yerini gezdim. Haritaya bir baktım yarısını anca gezdim. İnanılmaz büyük yerler. Sapporo'ya gittin. Böyle ayağına dizine Sen kadar kar başka var orada. yerlerini de gezmişsin. Ben ta en Wakkanai'ye gittim. Geyiklerle birlikte bir gece çadırda kaldım. Geyiklerle böyle. Tahmin etmiyordum. Tulum bulum götürmedim. Ve Ben bayağı hipotermi geçiriyordum.
Böyle titriye titriye bir enerji çıkardım ortaya. Isındım bir şekilde dağın başında. O videomu Selin aç izle. Ne yazıyor Selin şurada? Nerede? Senin Japonca neyidir? İşte yakitori yazıyor. Yakitori yazıyor. Yakitori o hani şuradaki kancısı var ya, iye kazaku, hani ailenin kancısıyla aynı. Yakitori ya. Yakitori Yani ya. yakitorici Yakitorici. Ama dükkanın adı Yakitorici yazmış. yazıyor da okunuşunu bilmiyorum. Ha, kancısı. Kancı zordur arkadaşlar. Selin ana dili gibi Japonca konuşuyor. Düşünün Bilmiyorum. o bile çıkaramadıysa ki bilmeyen Japonlar eşim de bazen diyor. Bu kancıyı bilmiyorum falan diyor. Bazı isimleri falan bazen kişisel oluyor ya, daha özel isim oluyor. Sana buranın maskotunu göstereyim mi? Evet. Ginchan. Sever misin böyle maskot? Severim, evet çok severim. Bilirsin Japonya'nın her köyünde, kasabasında böyle maskotlar vardır. Ablam geliyor. Burada bisikletlere dikkat edin diye uyarı levhaları var. Ha şey şu Gel, maskotu mu? Hı hı. Ginchan 22 senelik bir maskot. Dersime çok iyi çalıştım. 22. 22 senelik bir maskot. Bunlar şey Japonya'da çok meşhur bir tatlı. Alalım İçine mı? krema koymuş. Tavuğun üzerine yer misin? Yer miyiz? Daha uzun yolumuz. Düşündüğüne göre çok zorlan. Ben direkt anladım. Devam edelim. Buralara gelirseniz buralar tam atıştırmalık yeri. Ortasından böyle tren gidiyor. Drugstore var. Upuzun bir cadde. Biz zaten Selin'le bak yarım saat oldu. Daha gidemedik yani. Ortalama 100 metre gidemedik. Çok güzel ya. Ginçan. Togoshi Ginza Station diye geçiyor. Selin'in kaybolduğu durumu da açıklayayım. Asakusa hattıyla buranın Karıştırdım rengini. hattı biraz benzer. Ikegami hattı diye geçiyor. Pembem. Bir hat. Her hattın burada kendine göre rengi var. Selin Evet. Asakusa kırmızıyla karıştırmış. Karıştırdım. Kendi diyorum ki ben galiba kayboluyorum. Bir özür diliyor, bir özür diliyor. Ya ben böyle bir şey yapmam vesaire. gerçekten Olur çok sorun yok özür diyorum. Ben güneşleniyorum diyorum. Şimdi ben ne kadar yazsam o tekrar özür dileyecek. Bir yerde şey yaptım. Yazmayayım o da yazmadı zaten. Tam Japon o konularda. Bak bu taraf daha canlı biraz değil mi? Daha çok insan var. Evet tam olarak giriş aslında buradan itibaren başlıyor. Etraf çok hareketli. Peki sana çok önemli bir soru soracağım senin. hadi bakalım. Sizlerden gelen soruları da seninle soracağım. Onları da çıkardım. Hazır mısın? Hazırım Japonya'da olup da şu manzaraya bakınca burada olmayan ne var? Japonya'nın genelinde olup da şu manzarada sadece burada yokmuş dediğin Büyük binalar olabilir mi? söyleyeyim mi? Söyle. Elektrik telleri nerede? Evet. Nerede? Yerin altında. Burada yerin altında mı? Tabii. Buranın elektrik telleri yerin altındadır. Kimisine göre güzel bir görüntü ama ben elektrik tellerinin Japonya'nın böyle görseline çok Sembolü gibi. bağdaştırdığım için, çok sevdiğim için o görüntü bana daha güzel geliyor. Yerin altındadır. Bu da ilginç bir bilgidir. Cemkun Wikipedia köşesinde muhallebili bak balıklı bir şey satıyorlar. Bu çok lezzetli ya. Sweet potato. Şu zaten red bean. Çok lezzetli. Taze fasulye diyorum. Neydi? Ben bu ara Barbunya Türk yemeklerini değil de özledim. neydi? Tatlı fasulye, sweet potato, tatlı patates, bir de muhallebi işte o custard dediği böyle hamurun içerisine koyuyorlar. Japonya'nın genelinde görebileceğiniz bir sokak tatlısı aslında. Bu bayağı meşhur, ben de çok severim. Alalım istiyorsan 50-50 50-50 mi? yapalım. Hangisini seviyorsun? Vallahi custard'ı seviyorum. Custard mı seviyorum? Ben en pahalısını seçtim. En sevmem olmuş hakikaten. Pardon. Şaka yapıyorum. 300 yen. Ama her şeyi arasında dondurma falan da koyuyorlar. Öyle mi? Green ice tea. Evet. Ben bir abimi bir göstereyim ne yapıyor bu abi. Tatlı fasulyeyi koydu. Onun bir bayağı büyük. Japonların tatlısı sen de biliyorsun bizdeki gibi çok şerbetli gibi, Değil. çok tatlı değil, şekerli değil aslında. Ama bu en tatlılarından sayılır bence. Custard şimdi seçtiğimiz de biraz tatlı aslında diğerlerine göre. Evet. Yeşil çay falan olsa belki. Yanında. Değil mi? Yanında içilmesi gereken. Genelde onu da içiyorlar. Custard ne diye geçiyordu Japonca? Ha? Custard, castado. 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 カスタードね Arimasu ka? Evet abi. 6分6分。はい、大丈夫です。 6 dakika. 6 dakika. 6 dakika. Okey. Okay abi. 300円です 300 yen. Ona önce verdi. Hemen direkt parayı alıyor ya. Para verince benim elim ayağım birbirine giriyor böyle. Bak şeyi görüyor. Şu para ödeme yerini. Çok tatlı, para uçmasın diye. Para uçmasın diye. Japonlarda bak. Bunlar küçük detaylar. Japonlarda ben küçük detayları çok severim. Bayağı da anlatmayı da severim. Parayı buraya koyuyorsun. Buradan geliyor. Hiçbir şekilde fazla bir temas yok. Bu ayın çalışanı mı hani? Nori-chan diyor ama. お持ち帰りこのままいいですかお持ち帰り Nori Buranın maskotu mu? Nori-chan. 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 300円 Suyu kadar. No, No. no. Only cash. Okey abi. Sorry. Yüzü biraz Türkiye'ye benziyor. 簡単なやつね簡単なやつ Abi 1000 yeni koydum. 6 dakika dedi bak. Şu anda 2 dakika geçti. Gerçekten Japon dakikliğini göreceğiz şimdi bakalım. Muhallebiyi aldı. Altına hamur. Üzerine muhallebi.
Onun üzerine hamur tekrardan. Bunlara ızgara mı diyorlar ya? Demirimsi şeyi koydu. Hepsinin kendine özel resmi mi var acaba? Trenler de burada küçücük Selin. Evet. Çok şirin böyle pembemsi. Tam böyle Sakura-chan'ın yaşayabileceği yerlerde. Sakura. Var mı Sakura-chan diye bir arkadaşın? Sakura var mı acaba? Vardır muhtemelen. Sakura mı? Burada herkes Sakura burada ya. Olması lazım yani. Bizim mi abi? Yanında kimse yok mu? Birilerine veriyorsun bir anlamadım. Onlar herhalde önceden sipariş Ha önceden mi gelmişti? Ay, arigato gozaimasu. Ha, neyse daijoubu desu. Sessiz değil mi? Bu kadar insanın gelip geçmesine rağmen sakin bir işleyiş var. Çok kesinlikle öyle. Bir de A'dan Z'ye her şeye ulaşım var. Burası biraz Shinagawa'ya da bağlı olduğu için zengin abilerin galerilerinde birden fazla arabası olan insanların yaşadığı bölge. Ay, etrafı bir tık blurluyor böyle. Çok ayar var da renk canlılığı bu DJI Pocket'ta güzel. Bir de küçücük kamera şu kadar. Bak, şöyle bak. Sen kendini çekerken ben bazen yok oluyorum. Yok mu oluyor? Kendimi göremiyorum. Ama bak şu kadarcık ekranda baksana. Ne kadar bir netlik var. Çinli yapıyor. Çin'in arkasında. Çin DJI Çin. Çinler yapıyor bu işi. Ne geldi? Bir tabela geldi, bir şey geldi. Bir yakitori açıyor ufak ufak. Yakitorici. Prizi ona takacak. Bir ara bir Türk şurada bir prizi kullandı diye 6 ay hapis yattı. Biliyor musun o olayı? Biliyorum. Telefonumu şarj edeceğim dedi. Şikayet ettiler. Burada kullanamazsın diye. Biraz tabii üzerine gitmiş. Polis geldi bunu 6 ay hapis yattı. O yüzden Japonya'daki prizleri köşeye mi geçelim abi? Sokağa baksana. Bak. Direkler burada Selin. Yer altına almamışlar. Sadece o caddeye özel. Görmüş müydün daha önce elektrik tellerinin yer altında olduğu bir yer? Görmedim. Japonya'da hiç bak kaçıncı devirde yaşıyorlar değil mi? Sebebi hem maddi hem de deprem aslında. Böyle kolay bir şey değil açıkçası. Eskiden Japonya'nın adı farklıymış. Neymiş? Milattan sonra. Milattan sonra. Milattan sonra. Eskiden ne diyorlarmış biliyor musun? Kedili bir şey var ya taşıyıcı. Yamato. Yamato. Bir de lan ben de unuttum. Oyashima, o adı anlamına gelen. Bir de işte Yamato diyorlarmış. Daha sonra değişmiş vesaire gelmiş. Aslında Japonlar Japan demiyor. Demiyor. Ne diyorlar? Nihon. Nihon diyorlar. Nippon diyorlar. O pullarda filan bazen görüyorum Nippon yazıyor ama genelde Nihon diyorlar. O tam ben de çözemedim o ayrımı bilmiyorum. Milli maçlarda böyle Nihon diye böyle ellerini böyle tezahürat yaparlar. Bir günün nasıl geçiyor senin? Ofise gittiğim normal bir iş günü anlatacağım. Ben sabah 7 gibi falan kalkıyorum. Çok az uyuyorum ben aslında. 5 saat falan uyuyorum. 5 saat. Sen tam Japonsun o zaman. Benim eşim de öyle. Bizim mi abi? Very, very hot. Benim okey. Okay. Okey. Thank you. Arigatou gozaimasu. Geç abi geç. Sen onun hepsini ye. Hepsini mi yiyeyim? Şunu şöyle alayım. Al al. Uy. Sıcak gibi biliyor musun? Senin yanacaksın ha. Olsun çek. O zaman afiyet olsun. İtadakimasu Biraz de. itadakimasu diyelim. Ben bunu biraz bekleteyim. O çok güzel kokuyor ya. Sıcak gerçekten. Vallahi çok güzel kokuyor. Biraz Bizi... beklesen iyi. Ulan hani araba geçmiyordu buradan. Araba geçiyor. Nasıl kapatmışlar burayı? Vallahi nereye geçecek o araba şimdi? Ben anlamadım. Oradan. Bak yolu kapatmışlar. 3 ile 6, 2 ile 9 arasında ama ben şunu bir yiyeyim Selin'e döneceğim. Allah Allah. Selin inanılmaz sıcak. Diline getirme. Buradan eve kadar koşarsın. Hazırlanmam benim tam 1 saat 15 dakika sürüyor. O bile çok dakik yani. Evet, ondan sonra evden çıkıyorum. Maşallah. 9.30-10 gibi işe başlıyorum. Genellikle özellikle bu işimde çok çalışıyordum ben. O yüzden mesaiye çok kalıyordum. Yani bir 9-10 gibi falan normalde eve dönüyorum. Sen bayağı yüksek şeyde çalışıyorsun. Bu abi eski Japon Takashi abi. Abi yasak ama sen geçiyorsun ama. Bak yasak nasıl delindiğini de gözümüzde görmüş olduk senin. Hakikaten Bakalım nasıl oldu değil mi? ceza gelecek mi bakalım. Herkes ona bakıyor. İnsanlar şaşırdı. Takım elbiseli abi bakıyor şu anda. Ben bir göz ucuyla ona bakacağım. Bakalım ceza yazacaklar mı? Size de anlatırım olursa. Benim videolarda böyle şeyler oluyor. Bir ara video çekerken biri bisikletini çalmışlardı. Sen Ye. de. Güzel mi? Soğumuş biraz. Biraz güzel. Çabuk soğur. Taze bir pastır tadı var. Senin iş saatlerin bayağı uzunmuş ya. Bunu şu an Türkiye'de diyetisyenler çok iyi bilir. Intermittent fasting, aralıklı oruç gibi bir şey yapıyorum ben. Akşam geç yemiyorum. O yüzden eve dönünce değil de iş yerinde yiyorum ben. Eve dönünce genellikle Japon
gibiyim aslında. Hani banyo, ofura diyorlar ya. Mutlaka banyo yapıyorum. Kendime vakit ayırıyorum. Ailemle konuşuyorum. Böyle geçiriyorum. Yani. Mesela yakalmıyorsam dışarıya çok çıkarım. Mesela dans kursuna giderim. Bazen gösteriler oluyor mesela işten sonra. Saat 8'de başlıyor gösteriler genelde. 7'de işte bırakıyorum. Gösteriye gidiyorum. Yoğun bir hayatım var o zaman Evet Tokyo'da. ama şöyle ben yoğunum. Herkes de öyle söylüyor. Hani niye durmuyorsun diye. Ama ben durursam çok tembel bir insan olurum. Anladın mı? Bilimsel bir şey. İnsan vücudu biraz tembelliğe yatkındır. Bir yere git mesela birkaç saat otur, mayış. Öyle oradan böyle bir kalkmak istemezsin. Böyle 2 saat, 3 saat daha fazla oturursun. İnsan vücudu o tembelliğe biraz yatkın. Mutlaka hafta sonları öyle hiç oturmam. Ben şeyi fark ettim. Son zamanlarda Türk arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorum ki ne yapıyorsun hafta sonu falan. Hiç diyor bakacağız diyor. Belki Beşiktaş'a kahvaltıya giderim falan diyor. Ay bir Japon'a hiç mümkün değil. O Japon'a Hakkakone'ye giderler, Nikko'ya giderler. Onsen o olmadı bir yere. Onlar da böyle çok dolu ya. O da çok enteresan. Biraz işlerine kapanık olmalarına rağmen mesela tek başına Disneyland'a eğlenmeye giden bir sürü kadın kız var. Çok gördüm. Yine Universal Studio'da da bayağı gördüm. Genelde kadın kız oluyor. Bir erkeği böyle tek başına Disneyland'da falan Yok, bir Japon'u ben göremezsin. de görmedim. Kafelerde de mesela. Genelde bir Doğaya falan giden çok, kampa giden çok. biraz o konularda bir farklılık var. Kadınlar, kızlar biraz daha burada günlük hayatın içerisindeler benim gözlemlediğim kadarıyla. Sen o arada kaşla göz arasında yedin hepsini. Vallahi sen konuşurken. Aralıklı oruç moruç diyorsun ama sen bence aralıklı çok iyi yiyorsun. O arada ama çok yiyorum. Kaç kilosun? Ay, 44 şu anda. 44. 43'tüm de 44. 44 mü? 44 Malatya olsun. Şöyle bir geniş alayım. Yok gelme gelme. Ben gelmiyorum. Ben gelme. Kiloyu kafada kurabilmek için. Yok göstermiyorsun ama. Hı? Normal yani. Hani boyuna posuna göre normal. 1.58 boyu. Ortalama bir Japon. Eşimin babasının bir hobisi var. Tenise gidiyor, balığa gidiyor, golf oynuyor. Tam böyle Japonların, çoğu Japonun yapacağı hobilerden. Sürekli bir aktifler. Sampo olayı var mesela. Günde çıkar bir iki saat böyle bilirsin. Böyle bir yürür. İşten önce yürüyen var. Gel ablam. İşten eve gelince yürüyen var. Spor salonlarına giden var. Sampo adı altında videom var ya YouTube'da. Hani öyle bir kültür ki dayanamadım video çektim artık yani. Bir video oldu o sakinlik. Aslında bir hayata bakışlarını gösteriyor. Ben şunu yiyeyim, devam edeceğiz. Evet Selin, nereye geldik? Daiso'ya geldim. 1 milyoncu deniyordu ama şimdi ne deniyor acaba? Şimdi aslında eskiden de Japon pazarı Öyle mi diye geçiyor. deniyordu? Tabii ben küçüklükten hatırlıyorum. Japon pazarı diye dükkanlar vardı. 100 yenci, 1 liracı. 400 tane dükkan var buralarda. Onlardan biri. Girelim bakalım enteresan bir şey belki görürüz. Böyle bir geçelim abla. Selin girsin. Sakura ablam da girsin. Sen gerçi seviyorsun böyle Ben aldım kıyafetler bunlardan. giymeyi. Evet ama çok küçük bunlar. Benim kafama sığmadı bunlar. Ama senin kafa biraz Japon kafası gibi ama enteresan. Kimisinin kafası çok küçük, kimisinin kafası da çok büyük. Buralarda uygun fiyatlı çok fazla şey var. Yani işinize yarayacak, yaramayacak. Adamlar müzik bile yapmış. Daiso, Japon market müziği. Tenis topu bile satıyorlar ya. Kaç para bu? Ne diyor? Yazmıyorsa 100 yen demek. 100 yen ha, yazmıyorsa 100 yenmiş. Eşim böyle minyonun onlu bunun çorapları çok seviyor. Yıkandıktan sonra genelde bunu kafalarına takıyorlar. Makyajı öyle yapıyorlar. O ne abi? Tren mühendis abi geldi. Raylarda sorun çıkmış oradan buraya gelmiş. Sever misin böyle? Çok maalesef. Yok yani yememeye çalışıyorum da. Bunların Japonca şekerlemeleri ne diyorlardı ya? Wakashimi, Wakashi. wakashimi. Wakashi. İnanılmaz bir çeşitlilik var bunlarda. Bir tane seçsene. Deneriz dışarıda. Bak bu sodalı. Sodalı mı? Şöyle bir şey. Bu O ne ya? neymiş? O ne? İnce uzun bir yol. O ne ya? Ya bunu dişimizde olur serin. Bunu geri koy. Bu da bu da öyle ince. Aa bir dakika. Aa bunlar Eskiden reklamlarda satılıyor reklamlar vardı. pardon abla. Almak istiyorsan deneriz dışarıda. Şunu alalım. 100 yen dedim. Kanala konuk olanların istedikleri şeyler alınıyor. Bunları çok yiyorlar. Kestaneler. Marshmallow. Nasıl marshmallow? Kalamarlı, Ay çok tatlı. mısırlı, karides. Japonların kafasını düşününce bu tarz görüntü normal arkadaşlar. Bu ne acaba? Ha sosis bu. Pek sosise benzetemedim ama Japon benzetmiş Neyse galiba. ben bunu İstiyorsan dışarıda yerim yani. geri bırakamıyorum. Ye dersen yerim dışarıda. Bu ne kadar bunun Yapamam fiyatı? 100 yen mi? O video İspanya videosunda. Değişikti. İspanya mı yapıyorlar? Barcelona'da o şapkayı aldığım yerde ve inanılmaz popüler. Geliyorlar, yiyorlar, resim çekiyorlar ve de birebir aynı. Start. No back.
tap your transportation IC card. Ne oluyor abi? Böyle değişik bir organizasyon var burada. Yo aldım. Hong Kong'da bu başıma geldi. Bir su almaya gittim. Hayır burada en az 3 tane alman lazım dediler. Özen var adamlarda. Gel Selin deneyelim. Selin'i biraz çalıştırıyorum bugün. Japonya sokak lezzetlerini denediğimiz, değişik ürünleri denediğimiz video Bir oluyor. tane galiba içinden var. Nasıl bir tane? Aa bak şey. Ha bildiğin lollipop gibi bir şey o ya. Yeme şekli vardı üstünde. Aa çok enteresan. Önce lollipopu iyice bir yalayın diyor. Sonra içindeki şu şekere batırın diyor. Ondan sonra tekrar yiyin diyor. Allah Allah. Bir yap bakayım nasıl olacak. Nasıl önce 43 yeni aldık. Ne kadar uğraştırıyorlar insanı ya. Düz ver şekeri işte ya arkadaş. İlla bir aksiyon olacak Japon işi. sonra Vallahi canım çekti. Öyle bir yedin ki seni. ekşi. Çok ekşi. Yemeyeceğim mi? Güzel güzel yiyeceğim. Hiç kendini de bozmuyor seni ya. Ulan bu ne lan? Sen hiç küfür etmiyorsun değil mi? Japon küfürler var mı sende? Normalde de hiç küfür etmiyorum. Yani Japonlarda küfür yok gerçi de. Böyle sinirlendiğin bir anda böyle yüksek tepki verdiğin an oldu mu Japonya'da? Sana gelen sorularda var aslında Japonya'da başına gelen ilginç olay yaşadığın kötü anı vesaire o şeyler var. Nasıl tepki veriyorsun mesela? Japonya'da bazen tabii ki çok agresif oluyorum ben Yürüyelim. iş hayatında falan da. Kontrol edemediğim oluyor. Ama öyle kavga ettiğim, birine yüksek sesle çok bağırdığım hiç olmadı. Sinirlendiğin bir anda nasıl tepki veriyorsun mesela? Ay Japon'a mı? Biraz ters çıkışıyorum ya. Mesela ne diyorsun mesela? En böyle sinirli bir şekilde Küfür falan etmiyorum. küfür etmiyor mu? Hani bir örnek ver yaşadığın bir anıya. Bir kere sadece sinirlendiğimi hatırlıyorum oteldeyken. Benim yapmam gereken bir iş vardı. Başka bir kadın sürekli ben hallederim sen yapma. Yok ben onu da yaparım, bunu da yaparım diyordu. Ben ona kızmıştım, onu hatırlıyorum. Bana hani Selin yap dendi. Sonra o ben yaparım diye atladı. Ya watashi ni yoreten da kedo. Böyle bir şey söyledim yani. Hep bana söylendi yani. Sana söylenmedi falan gibi bir şey söyledi. Bu en senin kızgınlık seviyen buralarda o zaman. Ama yok agresifim ya ben. Kısa asabiyim. Kısa asap. Dans ediyorsun ya dans ederken o bence biraz yansıyor. Biraz agresif bir dans ediyorsun. Evet benim Biraz- öğretmenlerim de öyle diyor. Aradaki samimiyete güvenerek onu söyleyeceğim. Kesinlikle Belli olmaz öyle. bir anda enseme vurup böyle agresif dans ediyor. O senin agresif dans ediyor. Instagram hesabına bakarsınız. Böyle bir şey var. Böcek gibi. Aynen böyle bir agresiflik böyle izlerken hani böyle bir korkuyorsun. Arabaları görüyor. 100 senelik mahallede bulunan bir ara ne kadar güzel değerlendirmişler görüyor musun? Alanın kıymeti. 4 katlı araba yeri yapmışlar. Alan çok kıymetli senin buralarda. Japonya'da hiç sinirlendim mi ya? Sen kafaya taktın o işi. Küfür zaten olmadığı için Japon'da hiç kavga etmedim ben. kavga yok değil mi? Şimdi Selin'e gelen sorulardan bir tane soralım. Bayağı 20'ye yakın soru var. Ben onları toparladım. Japonya'nın sana göre iyi ve kötü yanları nelerdir? Bir tane iyi yanı, bir tane kötü yanı söyler misin? Çok sistemli bir ülke. O yüzden bu ülkede siz mesela ne verirseniz geri ne alacağınızı çok iyi biliyorsunuz. İş hayatında da böyle, özel hayatınızda da böyle. Her şeyin sistemi var. Herkes her şeyi nasıl yapılacağını biliyor. Kimare diye bir kelime var burada. Sen belki duymuşsundur. Karar verilmiş bir yapılış şekli var. Sistem var, kurallar bütünü var ve ben onu çok seviyorum. İş hayatında da böyle. İnsanın hayatını kolaylaştırıyor bu aslında. O sistemde devam edersen, Devam et. uyarsan. Her hastanede böyle, devlet dairesinde böyle kolaylığını, zorluğunu söylemiyorum. Sadece işleyişi söylüyorum. İş hayatında da çok kurallar var. Mesela bir müşteri nasıl cevap verileceği karar verilmiş. Ben onu seviyorum. Her şey Bana güven sistem. veriyor. Başından sonuna devlet dairesine de gitsen böyle var. Evet. Bir tane dükkana da gitsen, esnaf yerine de gitsen böyle bir Sürpriz düzen yok var. Yani. Öyle mi söyleyeyim sana? Yani Evet. Türkiye'de ne karşına çıkacağı belli değil ya mesela. Bazen sürprizler çok olabiliyor. Aynı deneyi birçok kere yapıp çok farklı sonuçlar elde edebiliyoruz Türkiye'de öyle söyleyeyim. Burada yok. O iyi yönü bence. Bu dünya üzerindeki ülkeleri düşündüğümüzde yani böyle bir ülke bence bir elin parmağını geçmez. Kesinlikle öyle. Japonya'yı yapan birkaç şeyden biri de bunları işini tam anlamıyla bu şekilde güzel yapmaları. Japonlar bile aslında aynı. Yani bir Japon'un hayatının nasıl gideceği bile belli biliyor musun aslında? Kılık kıyafet, saç Kılık kesimi kıyafet. ve anlayabilirsin mesela. Birinin bir Sakura ablamın kıyafetine bakarak yaşını tahmin edebilirsin Ya da mesela. bir olay yaşadığında bir Japon nasıl tepki vereceğini bile tahmin edebilirim artık. O kadar yani. Kötü yanına gelelim. Kötü yanı da şu. Aklına ilk gelen. Maalesef burada insan ilişkileri olsun, özellikle özel ilişkiler olsun. Çok zayıf. Duygusallık hiç yok. Paylaşım hiç yok. Hadi şurada bir iki şey içelim de bir dertleşelim hiç yok. Birazcık da bunu kötü olarak söylemek istemiyorum ama
Bizde çok vicdan vardır. Burada biraz o eksik gibi geliyor bana. Çok zorlanıyorum mesela ben o konuda. O kadar bazen o duvarı hiç aşamıyormuşum gibi geliyor ki. Bu da Japonya'nın kötü yanlarına bir örnek. Ve kendileri de farkında değil ama bu bence kendilerini de kötü etkiliyor. Onları da üzüyor. Benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var. Bir Japon yurt dışına gittiğinde nasıl davranıyor? Eşimde Çok de o var. değişiyorlar. Bir de geldiğinde nasıl davranıyor? Mesela eşimle birkaç ülkeye gittik. Ulan oynuyor, zıplıyor, böyle atlıyor, zıplıyor, çok neşeli. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çok böyle mutlular, huzurlular. Narita'ya uçak iniyor, böyle bir değişiyor. Karakter böyle değişiyor. Herkes öyle söylüyor. Yurt dışına gidince zaten burası yurt dışı diyorlar. Daha rahat edebiliriz, daha rahat gezebiliriz diyorlar. Bu da buranın zorluklarından. O yüzden Japonya'daki birçok geçi bıraksan hepsi yurt dışına kaçar yani şu anda. Turistik öneriden ziyade Japon kültürünün içine girebilecekleri 3 yer önerisi. Şehirde olur, yerde olur. Aslında çok klasik olacak. Özel değişik bir örnek olmayacak ama bir izakaya'ya gidilmesi. O izakaya mahalleleri var ya, içme mahalleleri. Meyhane kültürünü, kültürü. Japon meyhane kültürünü bir tadın diyorsun. Kesinlikle. Buradaki Japonların en temel kültürleri bu. İçmeye gitmek. Nomikai dedikleri, yani işten sonra bir şeyler içmek. Dinlerinde bile var ya. Dinlerinde bile var. Şehir söyleyecek olursam mesela Tokyo, Kyoto, Osaka, işte Nara'sı, Kobe'si onlar dışında Kanazawa. Herkesin Kyoto'dan dili yanmış durumda diyeyim biraz. Çok fazla yabancı var. O kadar çok ki artık tat vermiyor diyorlar. Ama bir dakika Kanazawa- orada devreye gireceğim. Benim bir diğer işim de gelenleri gezdirme, rehberlik yapma. Burada biraz Selin'le şey yapıyorum. Biraz ayrılıyoruz bu konuda. Kyoto'da şöyle bir şey var. Gidince Kyoto yazınca işte Kiyomizu-dera, Fushimi Inari, işte Arashiyama, Bambu Ormanı derken en bilindik yerlere turistler gidiyor. Zaten bunlar ortalama bir günü maksimum 2 günü alıyor. Fakat Kyoto'nun şöyle bir özelliği var. Orada ben hep tavsiye ediyorum. Buraları gezin. Eyvallah. Ama atlayın bir otobüse böyle zen bahçeleri var orada. Zaten oranın temel görülmesi gereken, eğer Kyoto'yu anlamak istiyorsanız zen bahçeleri, Ryoenji, o tapınağa gidin, bahçesinde oturun. 1 saat, 2 saat inanılmaz bir şekilde böyle bir huzura erdirtiyor sizi. Gitmiş miydin hiç zen bahçelerine? Sen bahçesine gittim. İnanılmaz bir kültür, inanılmaz bir. Japonya'daki huzuru biliyorsun. Onun 2-3 kat daha fazlası. Böyle pamuk gibi oluyorsunuz. Oraları giderseniz ve özellikle Kyoto'nun köylerine giderseniz, tabii hep bunlar zamanla ilgili şeyler. Araba kiralanabilir. Bu uluslararası ehliyetiniz varsa arabayı kiralayın, köylerine gidin. Ben bisiklette gezerken köylerinden geçtiğimde hep böyle Japon evleri, işte Ikodatte House'lar, hep böyle orman içerisindeki yerler, çok güzel yerler. Yani arabayla gidip bir kıyıda köşede oturup kampta yapılır, zamanda geçirilir. Güzel bir örnekti. Tabii Fushimi Inari, Kiyomizu-dera vesaire derken 1-2 gün gidiyor. Ben Kanazawa'ya çok kez gittim. Küçük Kyoto diyorlar oraya. Ve Kanazawa hükümeti çok çalışıyor. Kendi şehirleri için. Yemekleri çok güzel, doğası çok güzel. Orada bir de Kanazawa geishaları kültürü var. Onun da biraz daha ayrı, kendilerine ait onların da bazı kuralları var. Ve benim de mesela kendi iş yerimde de acentacı partnerlerimden en çok talep aldığım şehirlerden bir tanesi Kanazawa. Kanazawa. Ben hiç gitmedim Kanazawa'ya. Orayı böyle bir gidip yani 1 gün 2 gün değil de böyle sindire 3 gün 4 gün vesaire sağını solunu dağını taşını gezmek istiyorum ben de. Etrafta sürekli böyle bel rahatsızlığı olan insanları göreceksiniz sağda solda. Japonya'nın birçok yerinde klasik Japon hastalığıdır bu aslında. Bakın şurada teyzem gidiyor. Senin lafını böldüm. Nerede? Bel rahatsızlığı bir hayli fazla bunlarda. Sürekli sen de görüyorsun sağda solda. Japonların neredeyse genetik hastalığı diyebiliriz. Japon bir erkek veya kadın ile anlaşmak neden zor? Ya bu kadar gerçekten o kadar Türkçe anlayan bir Japon olur da üzülür diye korkuyorum ama hani bir robotla beraber olsanız daha iyi diyecek. Hiç duyguları yok biliyor musunuz? Bizim Türk erkeklerinde en azından vicdan var. Vicdan yok onlarda. Selin Gerçekten. ufak sinirlenmeye başlıyor. Ginça'nın şeyini o iyi şans getiriyor Selin. Öyle bir mi? hikayesi var Ne bunun. yapmak gerekiyor? Ovuyorsun onu, biraz sana şans getiriyor. Kedi mi? Yok elindeki top var ya, topu ovuyorsun. Japonlarda bu tarz şeyler bir yayla fazla. He. O Shinto'ya götüreceğim seni. Oh, Ginça'nın böyle huzur, şans getirdiğine inanıyorlar. Her şeye bir anlam yüklüyorlar ya. Aa, bilmiyordum ama ben. Bu Cemkul kanalı enteresan bir kanal Selin. Dikkat ettiysen küçük detaylar çok yerinde veriyorum. Yani Japon bir erkek veya kadınla anlaşmak neden zor kısmına Tek cevabı gerçekten bu.
Bir Türk erkeği olsa gerçekten daha merhametli olur. Ama bunun sebebi ne Merhamet ve mesela? vicdan yok. Sebebi ne mesela bunun Öyle sebebi? yetişmişler çünkü. Mesela bir kere zaten duygu göstermek yok. Bizdeki gibi çocuğu sevme yok zaten. Aa, böyle yanağını sıkıştıracak, atacak, zıplayacak böyle bir Japon fiziksel bir aile. şey mümkün değil. Düşün, daha çocuk seversin. Çocuk bir de çok tatlı oluyor arkadaş. Bunu sevmeyeceksin de, yani şu canlandı gözümde bir tane örnek de. Yani bunu çocuğu sevmeyeceksin de Japon çocuğunu. Fizikselliği geç zaten de. Hani seni seviyorum yok. Duygularını ifade etmek yok. Duygularını ifade etmek çok ters. Bunu yanlış anlayanlar olabilir. Bu tabii illa vardır. Arada duygusunu belli eden, özellikle bu kırsal kesimde ben gördüm. Daha böyle rahatlar. Çocukların gelişimi daha böyle hani vurdu mu kıracak sizde. Bizdeki Anadolu'daki çocukların sertliği, yetiştirilme tarzı vesaire büyük şehirdekine göre aynı olmuyor ya. Ama burada 10 kişiden 7'si, 8'i öyle diyebiliriz. İlla var ama bunlar çok az. Çok az. Çok az. Japon kadınlar da bir yerde bukabiliyor ama açık açık konuşmaktan çekinip yok olan bir anda Japon kadını çok var. Tam kafada kuramadım. Bitirmek istiyor ve gidiyor bir anda pat diye. Tam ne bu, ilişki üzerine mi? İlişki üzerine İlişki. söylüyorum. Kadın erkek ilişkisi. Evet. Sana gelen sorulardan bir tanesi de madem kendi işlerinde böyle, yabancılara karşı niye o zaman böyle daha sevecenler, daha iyiler? Yabancıların verdiği tepkiden dolayı. Bakış açılarından dolayı o Ama ilişkilere hepsi de göre. O kadar çok da öyle lütfen yabancı olsun Allah'ım diye gezmiyor da. Hepsi değil ama tabii şimdi benim eşim Japon, senin eşin Koreli mesela. Az çok bizim o çevreden de bazen görüyorum bir iki tane daha yeni böyle evlenip tanışanlar mesela, uygulamalar üzerinde tanışanlar. Sen Evet. onu bitiremedin bir saat. Aynı anda iki iş yapmayacağım. Direkt unuttum ya. Benim bu ara biraz balık B12 ihtiyacım var ya. Uygulama üzerinden tanışanlar bir aile fazla. İyi yanları var fakat kötü yanları da var. Ben hep diyorum mesela Japonya'da yaşayan yabancılar böyle bir Araf'ta gibi. İyi yanlar çok iyi, kötü yanlar çok kötü. Yabancılar da şöyle oluyor. Evleniyorlar ama Japon erkekleri de pat diye çeker gider. Ben size söyleyeyim de. Selin söylemişti dersiniz. Pat bir gün yok olur böyle. O çok enteresan. Mesela çocuğu olduğu halde bile bu şekilde davranan var. Bu da var. Mesela bizde kadın erkek Sen ayrılır onu ya. bence Neyse tamam. anlattığın konuyla şekeri yiyorsun, pek uyumlu olmadı. Şimdi alttaki yorumları tahmin evet, tamam, edebiliyorum. pardon. Onu yaparız sonra. Mesela haberler duydum bilmiyorum. Başbakan adayı bir tane abi, evli çocuklu biriyle yasak aşk yaşıyor. Haberlere çıkıyor ve hiçbir şekilde baskı görmüyor. İstifa edilmesi vesaire, onun üzerine gidilmiyor. Çıkıyor, açıklama yapıyor. Bu normal diyor Japonya'da. Devam ediyor. Başbakan adayı, ülkenin başına geçebilecek birinin tepkisinden anlayabilirsiniz. Tabii ki herkes böyle değil ama arada böyle bir iki kişi de çıkıyor ama birçoğu böyle. Hararetli konu. Bak sana da oluyor değil mi? Evet. Üzüm üzüme baka Hararetli baka bir şey karardı. söyleyecektim. İyi oldu, sinirlenmemiş oldum. Ama bir de aldatmak da çok var. Temel sorun ne? Ben bunu daha tam olarak sebebini daha çözemedim. Evliliğe bakış açıları farklı o yüzden. Evde, bilmiyorum Türkler mi öyle acaba? Evde böyle güvenebilecekleri, eve döndükleri zaman hissedebilecekleri bir sıcak ortamı istiyorlar. Ama mesela belki tutku olmayabiliyor. Tam olarak uyum olmayabiliyor. Sadece uygun kişiyle evleniyorlar. Ama uygun kişiyle evlenmekte bir ilişki yürütmeye yetmiyor bence. Başka şey arıyorlar. O zaman oradaki anladığım kadarıyla senin söylemlerinden temel sorun şu. Mesela bir Japon erkeği ya da bir Japon kadını diyelim sorumluluğu almak istemiyor. Ben diyor işte evleneceğim. Niye bir başka insana da işte maaşımı paylaşayım, işte vakit ayırayım mesela, uğraşmak istemiyor diyebilir miyiz yani? Kesinlikle. Ama o dışarıdaki sırf eğlence yani. Onu da söyleyeyim de hani hiç öyle bir Japon erkek bir karısını boşasın falan. Mümkün değil. Ben nasıl anlamadım. Japon erkekler eğlenir aldatır ama öyle karısını, eşini boşamayı falan düşünmezler yani. Bu kafayı anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Bu tam olarak farklı bir şey. Bu düşünce yapımız biraz burada farklılaşıyor. Hatırladım ben ne dediğimi. Bizde eşler ayrılır ya. Ama çocuktan da boşanmıyorsun tabii ki. Babanın yine de çocuğu görmesi beklenir. Ama burada ben onu daha önce başka arkadaşlarımla da konuştum. Eğer anne baba boşanırsa baba gidebilir diye bakılıyor. Evi terk edebilir. Bu da buranın işte sorunlu, sıkıntılı taraflarından. O yüzden çözümü şöyle yapabiliriz. Kafa olarak anlaşabileceğin biriyle, gerçekten güvenebileceğin biriyle Şu an hayatını çok stereotip sürdürmen. konuştuk değil mi? Yani genelleme konuştuk. Stereotip bende o yok seri. Stereotip Yok, bende yok. o yüzden gerçekten güvendikleri, inandıkları biri olursa. Ki bir Japon'un da birine güvenmesi o kadar da kolay bir şey değildir yani. Ben eşimden biliyorum. Biz seneler aldı. Senin şöyle bir saniye. Şu neymiş acaba? Sen orada dur. Biraz oturacağım ya. Nasıl, rahat Kim mı? bakıyor? Kaç para bu abi? Güzelmiş ya. Gel çök Serin gel. Geleyim mi?
Eviniz şey mi, büyük müdür? 500 yok. Çok değil. 50 metrekare falan. Sen bir otur bakayım. Evinde oturuyormuş gibi. Ha, otur otur. Dükkan bizim sayılır. Yerlisiyiz biz buranın. Aa, bura ikinci el bir dükkan. Recycle shop. Maskeli çok güzel. Sen bıraksak uyuyacak gibisin ha. Sabun bile satılıyor. Bak. Japonlarda bu tarz ikinci el dükkanları bir hayli fazla. Uygun fiyata da denk getirebilirsiniz. Sabun enteresanmış. Ama şuna da 22.000 yen verilmez ya. İkinci el dükkanları Japonya'da bir hayli fazla. İşte Bukof'lar, Second Çok da iyi Street'ler. bence. Ülkenin başından sonuna güzel bir akış var. Baksana sokağa ne yapmışlar. Ben kendi evime falan çok almıştım buralarda. Uygun fiyatlı. Evet. Japonya'nın güzel bir tarafı da herkese hitap edecek seçenekleri bir hayli fazla. Var. A'dan Z'ye. Yani bir sushi'yi gidip 1 dolara da yiyebiliyorsun ya da 1000 dolara da Yiyebiliyorsun. yiyebiliyorsun. Aynı şekilde bu Bir de tarz ikinci elleri çok iyi kullanılmış oluyor genelde. Hiç öyle çok eski gibi bile değil. videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. YouTuber çok yakın bir arkadaşım var. Şu an Japon. Neredeyse her yere beraber gidiyoruz. Kız eskiden YouTuber'dı. O kadar kötü yorumlara dayanamayıp depresyona girmiş ki bıraktı YouTube'u şu anda. Benle bir sake içsin, çözümü anlatırım. Senin bir sonraki soru. Tamam. Yaşamaya gelecekler için 10 senelik birikimle neler tavsiye edersin? Mutlaka Japonca bilmeniz gerekiyor. 2 kere 2 4. İkincisi de Evet. benim Türklerde gördüğüm çok şey var. Aman biz hallederiz bir şekilde ya. Bize uydururuz diyorsunuz ya. Değil. Roma'da Romalı gibi olacağız. Burası Türkiye değil. Benim çok arkadaşım Türkiye gibi davranmaya çalışıyor buraya. Yani böyle bazen hiç düşünmeden haralı güreli hareket ediyor. Özellikle Japonları değiştirmek imkansız. Tabii. Hani Avrupa'ya gitsen, Amerika'ya gitsen bir nebze anlaşabilirsin bu konularda ama Aynı şey bizim için de geçerli değil mi? Türkiye'ye biri gelecek. Diyecek ki ben Hollandalıyım arkadaş, ben böyle rahatım dese mesela. Ya ama bir dakika burası Türkiye. O zaman niye geldin diyeceğiz ya. Japonya'da da kendi yöntemleri var. Ben burayı Türkiye yaparım arkadaş demenin bir anlamı yok. buranın güzel yanı, bu sisteme konuştuk zaten en başta. Ayak uydurursan Tabii. kafan çok rahatlar. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. O konuda çok rahatlatan bir ülkedir Japonya. Tokyo biraz bu dünyadan değil gibi. Özellikle kırsal yaşamı sevenler için Japonya'da böyle 2-3 tane şehir dışında yerlere gidildiğinde Türk gibi de davransan olur ya. Ben Tokyo'ya gidince öyle davranacağım. Tamam. İneği öyle bir sağacağım ki babaannem hep derdi. Oğlum ineği sağabilen bir tane kızla evlen diye. Öyle mi? Eşime arada inek sağma videosu izletiyorum. İyi hadi bakalım. Başarılar. Ne Eşine. alaka değil mi? Bak bendeki konular hep böyle değişiyor. Burada erotik dergi mi satıyor ya? Bir Yok. dakika. Manga falan da mı? Manga mı satıyor? Korkuyorum sürekli sağda solda çıplak adam erotik dergi Sadece görmekten. dergi. He tamam. Denk geliyorum çünkü biliyorum kombinlerde Manga satılıyor. Manganın bütün kapakları gravür. geçen canım ekmek çekti bir anda. Ekmek almaya gittim kafayı bir çevirdim abi erotik dergi okuyor yani. Aynı ekmeğin şeyine koymuşlar 2 metre uzağına. Selin diğer sorumuzla ufak ufak gidelim. Burada git bitmiyor bak gördün değil mi akşam Hala olunca. gidiyoruz, evet. Var mı bir yorgunluk biraz soğuk gibi hava Ama ama. belki sıcak bir şeyler He, içeriz diye. tamam o zaman dur. Sıcak bir yere gidelim. Selin'i sıcak bir yere getirdim de 20 yaşın altındakiler giremez diyor. Merhaba sigara. Oturalım. Ne oldu? Video çekemezdik. Video çekilmez miyiz? Yani kendimizi çekeceğiz ya. Şöyle oturacağım kendimi çekeceğim. Kav. Okey. Ne oluyor bu kadar sanki? Tamam Amrem. Yani zaten insan yok yani. Kafana göre ne söylemek istiyor? Bana bir çay Selin sana zahmet. 2 şekerli çay olsun da. Bir tane şeker süt olmasın ya. シュトンシュトンじゃあ佐藤お願いします私は佐藤ミルクを選んでます Allah'ım bakınca korkuyorum ya. Değişik bakıyor abla. Selin'le oturduk. Çay içiyoruz. Sizlerden gelen soruları sormaya devam ediyorum. Japonya'da gelecek planların neler? Çalışmaya devam etmek istiyorum. Yani iş kadını olmak istiyorum. O yüzden her gittiğim işte bir diğerinden daha iyi şartlar arıyorum. Şimdi turizm ve medya yapıyorum ben. Bir de iş geliştirme uzmanlığı yapıyorum. Şu an yeni gittiğim şirkette de yeni bir platform kuracağım. Eğer o başarılı olursa ileride de böyle consultor denmiyor onu pardon. Consulting'e dönmek istiyorum yani. O ne? Business consulting falan. Şirketler mesela bana soracaklar nasıl iş geliştirelim, nasıl business partnerlik kuralım. Danışmanlık gibi Danışmanlık gibi bir şeye dönebilirim bir şey. belki. Planların o inşallah. Evet. Güzel bir yoldasın. İnşallah olur Bakalım, kısa bir inşallah. zamanda. Japonca'da ne kadar sürede konuşacak düzeye gelebilirsin diye bir soru var. Ben şöyle geldim. İş çalışma hayatıyla geldim. Otele girdim.
O zaman Japoncam günlük seviyedeydi diyeyim. Yaklaşık bir yılda kendimi çok iyi konuşabiliyor halde buldum. Telefonlara cevap verebiliyor halde buldum. Sürekli her gün Japonlarla konuşmanız gerekiyor. Bir yıl öyle düşünün. Etrafınızın biraz Japonlarla kalabalık olması gerekiyor. lazım. Zorda kalmanız lazım. O da önemli aslında. Evet. Her gün Türkçe konuşursa zor. Bunlar güzel detaylar. Japonya yaşamak için iyi bir ülke mi? Kişiye göre değişir, karakterinize göre değişir. Daha önce anlattık çünkü buradaki mesela ilişkiler çok yüzeyseldir dedik. Bunu siz kaldıramıyorsanız belki size göre değildir. Bir de bunu duygularımı katmayarak söyleyeceğim ama Japonya'nın ilerisi için, ekonomisi için iyiye gitmiyor diyorlar. İyiye de gitmeyecek diyorlar. Nüfusu da yaşlanıyor diyorlar. Bu yüzden açıkçası çok bir gelecek görmüyorlar Japonya'da. Belki başka ülkeleri de o yüzden düşünebilirsiniz. Kişisel olarak çok seviyorum. Yaşamayı çok seviyorum ama mantıksal olarak böyle bir şey söylemek istedim. Orası da artık Evet. karar verecek kişiye kalsın. Genelde yabancılarda şöyle bir şey var. Benim çevremde de vardı bir iki arkadaş böyle. Bir sene gideceğim orada yaşayacağım, deneyeceğim diyor mesela. Kesinlikle tecrübe için mutlaka. Çok değişik bir ülke. Japonya için doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Doğru bilinen yanlışlar. Teknolojide iyi derler. İyi değiller aslında. Bu robot teknolojisinde falan Japonya'nın iyi olduğu düşünülür ama değildir. Japonlar sadece entertainment yani eğlence kısmını severler. O böyle pepper çıkar, oynar falan. Robot teknolojisinde iyi olan Amerika ve Almanya'dır aslında. Burada öyle bir teknoloji yok maalesef. İnterneti olmayan otelde kaldım ben. Evet. Yani. Bu doğru bilinen bir yanlış Japonya hakkında. Evet öyle maçta. İçimiz ısındı Selin. Müşteri gelirse diyor çekmeyin diyor. Bir kişi bile gelmedi. Bir kişi gelmedi. Gelir insan. İnşallah gelir ya. Sakura ablam da kazanır inşallah. Arkadaki Shinto tapınağına doğru götüreyim seni. O esnada da takipçilerden gelen soruları sana sorayım. Japon kızlarla nasıl tanışabiliriz diye bana yüzlerce gelen sorulardan bir tane. Japon kızları içmeye gidin. Yani bu Shinjuku bilmem Shimbashi falan oralardaki gece hayatında bence bir sürü kızla tanışabilirsiniz. Genelde bunu söylüyorlar. Barlara gidin, Japonlarla tanışmayın. Tabii Hem onlar kız hem kıza erkek. içmeye gidenler de çok var çünkü arkadaşlarıyla gece çıkanlar da çok var. Oralarda çok kişiyle tanışanları ben duydum. Gördüm. Güzel bir tavsiye. Japonya olmasaydı hangi ülkede yaşardın? Bu da güzel bir soru bak. Japonya olmasaydı Ginçan'ı geçelim dur. Türkiye'de de yaşamıyorum diye düşünüyorum galiba. Değil mi? Evet yani Tamam. Türkiye'de olabilir. Japonya olmasaydı hangi ülke? Finlandiya. Finlandiya. Onu pek kimse bilmez. Neden? Çocukluğumdan beri, 15 yaşımdan beri. Bir kere en başta metalci olduğum için ben. Finlandiya biliyorsunuz metalin baş ülkesi. Finlandiyalar Evet, ablalar. çok fazla rock bar var. Yani rock oranın milli müziği gibi. Ben çocukluğumdan beri çok severim o yüzden Finli grupları. Ve Finlileri ben çok arkadaş canlısı buluyorum. Gittin mi? Konuşması çok kolay insanlar. Gitmedim daha ama çok fazla arkadaşım oldu oradan. Sadece tek korkum çok soğuk ve benim hiç soğukla aram yok. Evet, o belki oralar biraz sorun olurdu. Hokkaido kıvamında olabilir. Finlandiyalı iş ortaklarım da var. Çalışma şartları da çok iyi. Saatleri de çok iyi. Orası olabilirdi belki. Güzel, ilginç. Saunayı da ilginç çok bir cevap. seviyorum. Saunanın da baş ülkesi gene Finlandiya. İlginç bir cevaptı. Beklemiyordum bunu. Japonya'da 10 senede hayatını değiştiren bir an. 11 sene oldu gerçi senin. 11 senede hayatını değiştiren bir an. Söyle desek ne olurdu? Benim en yakın arkadaşımla ben üniversitede tanıştım. Adı Serina. Adını da geçireyim. Benim o kız sayesinde Araba çarpıyordu. Sen hiç söylemiyorsun ya. bakar Vallahi mısın? ben kamerayla yuvarlanacağım. Sen Selina'yı anlatacaksın. Abi de o hiç kadar hızlı geleceğini tahmin etmedim. Bak bu aralar tehlikeli de ben bisiklette de birkaç Aa. kere böyle kazadan döndüm. Selina'yı anlatıyordun. Ben o kız sayesinde mesela hayatımı değiştirdi çünkü beni birçok işe o tavsiye etti. Beraber dans grubunda onunla beraber olduk, çalıştık. Herhalde onunla tanışmış olmam bana pek çok kapı açtı. O diyebilirim. Bir insan Evet. güzel bir dostluğunuz olması Güzel lazım bir ki dostumuz oldu direkt onu söyledin. sayesinde. Güzel. Yalnız hissetmedim. Serina. Selina videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutma lütfen. Sessiz Japonya sokaklarından seninle hiç akşam video yapmadık değil mi? Yok ilk defa. Bir Shinjuku gece hayatı kapı. Yapsak mı hakikaten? Değişik olur. Yalnız Benden de. benim bir gözüm korktu şurada. Tapınak şurada da. Gerçi Japonya akşam vakti her yer böyle korkutucu gibi gözükebilir. Başınızda bir iş gelmez. Gelme ihtimali biraz var ya. Var mı? Yokmuş bir kadın olarak. Vallahi ben Gene de. kadın yok ya. Bir şey mesela o da bir soru olsun. Buralarda mesela taciz olayları bir hayli fazla. Hiç başına Evet. böyle kötü bir şey geldi mi Japonlar tarafından? Yani şöyle çok kötü bir şey gelmedi ama taciz geldi tabii ki ya. Taciz oldu, trende de oldu, yolda da oldu.
takip eden de oldu. Ondan sonra takip edip bırakmayan oldu. Evime kadar takip eden oldu. Allah Oldu Allah. da oldu yani. Eşin Değişik Koreli değişik. inip bir kafa mafa atmadı mı? Şey yapmıştı bir kere. Bir kere eve kadar takip etmişlerdi. Allah Allah. Ondan sonra o zaman daha evli değildik. Ben de dedim ki telefonla konuşuyor gibi yapacağım seninle, eve gideceğim dedim. Sonra eve gidince ben uyumuşum. Girer girmez korkudan mı ne artık. Ne telefon ne bir şey duymamışım. Çocuk da korkmuş, polisi aramış. Polis camı, balkonu böyle indiriyor güm güm güm, kapıyı açın diye. Bir açtım, 10 tane polis kapıda. İşte çok endişelenmiş, erkek arkadaşınız aradı. Böyle biri sizi takip ediyormuş, iyi misiniz falan diye. Bir Japonca konuşmuşum diye. O günden beri Japoncam çok iyi. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Sanki böyle Wow. romantik bir dini yer. Ayarlasak bir bu yer. kadar olmaz ya. Benim işte Japonya'da en sevdiğim taraflardan bu. Ara Aa. sokağa giriyorsun. Çok beğendim. Taciz olayları Japonya'da bir ayrı fazla. Adamlar iPhone telefon çıkarmış, o krik krik ses var ya. Sadece Evet. Japonya özel fotoğraf sesi Evet evet. çıkarma muhabbeti var. Buranın sıkıntılı taraflarından özellikle o ojisan diyebileceğimiz abiler, amcalar. Bir de o erotik film furyası var tabii. Amerika'dan sonra inanılmaz bir seviyede. Paket dağıtırken bir ara denk geldim değişik görüntülere. Biliyorum çünkü Shibuya'da nerede ne var. İnanılmaz bir şey olmuş ya. Mesela işin daha garibini söyleyeyim. Oradaki oyuncularla ben böyle bir şey öyle bir röportaj gideceğim, konuşacağım. Neden? Neden yani? Gençler özellikle orayı tercih ediyor. İnanılmaz bir para akışı dönüyor oralarda. Yani paraları bir söylesem inanılmaz yani. Direkt gidersin 5 tane araba alırsın. O derece yani. Bir filmden dönen paralar. Görmüşsündür o vanilya vanilya tırları var mesela. Evet, evet. Şarkısı çok iyi, vanilya vanilya. Hadi gelin. Host bizi- club'lar değil mi onlar galiba? Host club'lar, pavyonlar. Ne oluyor lan? Biri arkada hoşur hoşur ses Vallahi bir yapıyor. şeyler oluyor. Bu ne lan? Karanlıktan biri çıkıyor. Aa Köpek mi? köpek. Ha yok, sahibi de Kangal. varmış. Kangala benziyor ya. Hani dua edersek oluyor muydu? Burada evet pavyon kültürünü anlatırken güzel bir yere geldik. Tam şurada. Tamam. O tavşanlı maymunlu yeri götüreyim. Pavyon kültürü de öyle diyorsun. Maalesef Japonya'nın pavyon, host club kültürü, oralardan insanların, o beyaz tenli insanların kazandıkları paralar inanılmaz bir seviyede. Gece hayatı biraz farklı yaşanıyor. Ben hep diyorum geceyle gündüz gibi farklı aslında Japonlar. Doğru. Akşam vakti. Senin de 11 senelik tecrübesiyle doğruladığına göre hep Kesinlikle. birlikte. Ben o otelde falan çalışırken of neler duyuyordum. Çok yakındı bir de. Shinjuku'daydı otel. Kabukicho'ya falan yakındı. Öyle paralar ödüyorlar ki oraya. Bizde mesela pavyon kültürü işte erkek gider oturur ama burada kadınların da gittiği pavyonlar. Evet. Sadece onlara özel yerler var Ya ve bir deli de paralar ben dönüyor. ne diyorum biliyor musun? Mesela kadınlar böyle hani para karşılığı erkeklerle beraber oluyorlar. Ve orada kazandıkları parayı host club'a yatırıyorlar. Diye Bir- çok kadın var. Bir Ve o daha, bir daha söyle anlamadım. mesela kadınlar para karşılığı erkeklerle beraber oluyorlar ki oradan kazandıkları parayı host club'a gidip sevdikleri hosta yatırabilsinler. Onunla vakit geçirebilsinler. Çünkü çok pahalı host Allah club'larda. Para yetmiyor. Onlar da böyle bir iş ilginç. yapıp başka adamlardan para alıp onları kendi sevdikleri adama. Hangi ülke desen Japonya diyebiliriz yani. Ben bu tapınağa ilk kez geliyorum da bunlar galiba bağış yapanlar abilerin isimleri İsimleri. değil mi? Olması lazım. Evet burasının için bayağı fazla var. Ben de şaşırdım biraz. Yani mabede girer gibi girelim, eğilelim. Tamam. Ama çok tatlı ya. Bu maymun. Sen bana ışık yap tutayım çekeyim şimdi. Ay çok şirin. Bakar mısın? Havucunu yesinler. Arkadaş bizdeki prodüksiyon var ya. Bir tane abi geliyor karanlıklar içerisinde serin. Şuraya tutsana beni tavşanla beraber. Şimdi bu Tavşanla tavşanın bakalım. hikayesi bu 15. yüzyıldan itibaren bir hikayesi olan bir tapınak, Şinto tapınağı. Zamanında rivayet odur ki güzel güzel anlatırım böyle tarihi şeyleri. Burada bir tane maymun yaşarmış. Maymun da bayağı böyle bilge bir maymunmuş. Onun bir arkadaşı. Bu tavşan varmış. İnsanlar bu tavşanı gördüğünde insanların yüzünde böyle gülücükler açarmış. İnsanlar böyle mutlu olurmuş seni. Seni göremiyorum. Şu anda tavşan Göremiyor ışıkta musun? şey olur yani. Tavşan Tavşan ışık gözüne tutulmuş. ışık tutulmuş He, gibi oluyor, Aynı evet. öyle oldum. Bu tavşanı görenlerin yüzünde böyle bir mutluluk, huzur çıkarmış. Bazen öyle küçük şeyler, küçük anılar diyeyim önemlidir. Gülücükten bile adamlar böyle bir hikaye yaratmış ve buraya gelip işte bu tavşana dokunan, burada dua edenlerin dilekleri kabul olurmuş. Rivayet var, öyle bir hikaye var. Japonlarda bu tarz inanışlar, mistik şeyler bir hayli fazladır. Anlam yüklemeyi severler. Bak para da bırakmışlar tavşanın yanına. Biz de bırakalım mı? Evet bırakabiliriz. Dur, bende de 5 yen olacaktı. Bırakayım. Akşam Bunu bir vaktinde bulabilirsem. tavşana
para bırakmadım demezsin Japonya'da. Evet. Şimdi tavşancığım ben yeni işe başlıyorum da Hayırlı bana uğurlu bol olsun. kazançlar rica etsem. Şuraya koyuyorum arkasına. Bir de şöyle mi yapıyorum? Bir dokun sana zahmet bir dokun. Şöyle. O yerine gider o. Arkadaşına da bakalım Şöyle. gel. Burada da maymun var, sarı var. Buna da dokunuyoruz. Dokun Değil mi? dokun. Japonya'da gördüğün her şey, tapınaktaki her şeye dokunup iyi şansı üzerine alabilirsin. Böyle hikayeler biraz fazladır buralarda. Bunlar gerçek mi? Ay yok ha. Yok be. Ne o? Hayır, Plastik o. plastik. Bazen yemekte bırakıyorlar ya, acaba öyle bir şey mi? Selim burası biraz karanlık, enteresan yer. Omikuji falan asmışlar ya. Bak öyle küçük bir yer aslında ama Yalnız gecenin de ayrı bir havası yok mu? öyle. Eşinle, dostunla işte kimle geliyorsan gelip şurada güzel bir vakit geçirebilirsin. Gündüz Evet. vakti mesela şurada oturma yerleri yapmışlar. Aa çok güzel. Kafe gibi geliyorsun. Buralarda oturabiliyorsun. Çocuklar için oyuncak da var. 2 tane koymuşlar şu köşeye. Güzel, Güzel bir Japonya'nın yer. güzelliklerinden devam edelim. Japonca öğrenmek isteyenlere tavsiyelerin nelerdir diye bir soru var. İlk videoda biraz konuşmuştuk Ondan biraz galiba. bahsetmiştik. Japonya'ya geldiniz. Ben iş yapmanızı tavsiye ederim. Part time. Bir yere girin, kafeye girin, garsonluk yapın. Ne olursa çevrenizde bol bol Japon olsun. O zaman Japoncanız çok iyi ilerler. Ben kendi dilimde anlatayım. Sürünün demek istiyor yani Selim. Biraz sürünün, inin, kalkın, düşün. Japonya'da öyle bir laf var biliyor musun? Hani 10 kere düştüysen 8'inde kalkacaksın. 8'inde düştüysen 9 kere ayağa kalkacaksın. Duygusal bir şey, eğlenceli bir şey de oldu mu yanlış yapa aslında Kesinlikle. öğrenmek daha kolay bir yöntem. Bol bol da Daha kolay. kelime ezberleyin diyorum ben Japonca'da. Kelime ezberlemek tabii ki. Ben otelde öğrendim ya Japoncayı. Hep böyle ceplerim not defteri doluydu benim. Küçük küçük de ceplerimiz de o kadar büyük de değildi. Doluydu böyle küçük not defterleriyle. En ufak duyduğum bir kelimeyi hemen yazıyordum. Hemen. Bir daha unutmamak için. Öyle. Akılda onun da kalıcı biraz oluyor. Bende de o film avantajı oldu. izlerken bende vardı öyle. Anime değil de doğal hayatın içerisindeki o kelimeleri alıyordum, yazıyordum. Sonra çalışıyordum. Evet. Bir de bir Japon gibi davranmak. Hep arada mesela ayağımı vurdum, itai diyorum mesela. Japon nasıl tepki veriyorsa ben de öyle tepki vermeye çalışıyorum. Belki dikkat ettiğim gibi otururken kalkarım böyle yoş yoş böyle şeyler çıkıyor. Evet, ben de Onlar yapıyorum işte onu hep arada. eşim aslında bendeki biraz kadın Japoncası. Öyle mi? Biraz da Kyushu o bölgenin Japoncası var. O yüzden bu Japon arkadaşlarla konuşurken vakaran diyorum. Vakaran böyle yuvarlayarak şiveli. biraz Değil mi? şiveli konuşuyorum. Türkçeyi de öyle şiveli konuşuyorum. Araya ortaya karışık bir şey çıkıyor. Selin'e gelen sorular bu kadardı. Son bir şey daha kalmış. Cemkun ile güzel ikili oldunuz, beraber video çekin diye Ay, güzel teşekkür ederiz. yorumlar da vardı. Vallahi Selin de isterse Tabii ki. güzel videolar sağ Ben olsun kırmıyor. Çok Beni direkt eğleniyorum geliyor. gerçekten. Normal nasıl konuşuyorsak bir tek kamera önünde konuşmaya devam ediyoruz. O kadar. Selim bir de yeni işe başlayacak. Onun Evet. işine de elimden geldiğince böyle Bir şeyler. yardımcı olmak için Sürprizler mi? yardımcı bir işbirliği. Selin oturup çay içerken off Evet. stream kamera kapalıyken saatlik 10.000 avro fiyatımı söyledim. Ofisi belki ziyarete geleceğim. Onları yapacağız. Gösteririz. Onları yapacağız. Selin'le ayrı böyle iş yerine ya Japon şirketi miydi? Japon şirketi Japon değil mi? şirketi. Bir Japon şirketinin içerisine girip video çekmek bir de YouTube'a atmak Oo, imkansız bir şey yani. doğru. Hele o yani aman Allah'ım, o yüzden şirketin böyle biraz daha buna olumlu bakması lazım. Senin oradan pozisyonu güzel. Evet. Senin güzel bir yerde. Evet, orada güzel bir şeyler olacak gibi. Laflarıma da dikkat edin. Daha Dikkat tam edin. işe başlamadı. Güzel bir muhabbet oldu. Seninle de bu soğuk havada geldiği için. Teşekkür ederim. Bak ablamı görüyor musun? Benim çok eğlenceli. Pırasayla gidiyor. Gördün mü? Evet. Pırasa evet. işte Japon. Sizlerden gelen soruları sordum. Genelde video altına gelen soruları böyle derledim, sordum. Ne sorulması gerekiyorsa senin 11 senedir Japonya'da yaşıyor. Güzel sohbet, muhabbet ilerledi. Doğal, organik akışında her zaman olduğu gibi. Seninle daha videolar çekeriz. Buradaki yaşamını göstermeye çalışırız. Gel senin şöyle çiçekli böcekli yerde kapanışı yapalım. Şuna bak. Noel Santa Cruz. Bu da bizden çıkma gerçi. Bu da Türk. Antalyalı. O da Bizim ben oralı. sizin oralı. Selin'e teşekkür ediyorum katıldığı için. Eğlenceliydi yine. Sürçülisan etmemişimdir. Yok. Mutlaka abone olun. Beğeni. Başka neydi? Yorumda bekliyoruz. Ben de okuyacağım yorumları. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Şöyle devam Görüşürüz. edelim. Dur tam görüşmüyor muyuz dur bir daha? saniye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kamera. Şimdi ne yapacağım Selim? Bak ne oldu.
Oo. Nereye gitti ya? Bunları bir ben bir de Inception'daki o abi yapıyor. Video bitmedi. Gaça gaça dükkanına geldik. Selin dedi ki canımın içine bir tane hediye alayım. Gaça gaçalar meşhur Japonya'da. Ya bu uzaylı karakterin adı neydi? Çok tatlı. Şu. Şu mu çıktı? Neymiş adı? Ne yazıyor? Alien diyor. Alien. O kadar bir ismi yok. Uzaylı çıktı. Uzaylı. Güzel. Teşekkür Takdim ediyoruz ediyorum. Selin.